Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Melis Bal Akdoğan şu anda yayın konuğum. Bugün genel böyle kadın sağlığı, cilt sağlığı böyle karışık, ortaya karışık konuşacağız. Değil mi? Aynen Melis öyle. Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Ebru Hanım. İyi sabahlar olsun. İyi sabahlar. Hep hanımlara çalışıyoruz diyorum ben. Ya şöyle artık aslında erkekler Beyleri de de sık gelmeye başladı. Doğru, doğru. Biz hepsi için anlatıyoruz artık. Kadınlar sanki daha ağırlıkta ama. Değil mi? Biraz Evet. öyle. Hı hı. Peki mesela diyet, bazen diyet yapıyor hanımlar, beyler de öyle. Cilt sağlığı arasında gerçekten bir ilişki var mı? Size soralım. Şimdi şöyle günlük tükettiğimiz ürünlerle gerçekten çok ilişkili. Öncelikle şeker. Ben de günlük hayatımda çok fazla tüketiyorum. Çikolatayı çok seviyorum. Ama biliyorum ki şeker kolajeni elimine ediyor. Glikasyon dediğimiz bir işlemle yıkıyor. Elastin ve kolajeni. Ama Bunlar ne da yapalım, bizim seviyoruz ya Melis yani Hanım. çok ara ara belki ama Ara ara. gerçekten bunu da bile bile işte insan bir yandan yiyor bir yandan içi burkuluyor. Arada bir durum gerçekten. Evet, arada yiyoruz yani. Arada yemekte sıkıntı yok ama sık tüketildiğinde bu bilimsel olarak da kanıtlı bir şey, erken yaşlanıyoruz. Şekeri minimalde tutmamız gerekiyor. Yine karbonhidratlar aynı şekilde, işlenmiş gıdalar, kimyasal içeren gıdalar yine kolajenin baş düşmanları. Bununla birlikte trans yağlar ve sigara erken yaşlanmanın, yaş almanın en büyük tetikleyicilerinden biri. Evet, cildi mahvediyor o ya. Duman zaten direkt sarartıyor. Pigmentasyon kesinlikle, yani leke, Duman. leke kesinlikle ve yaşlanma. Yani Dudakları açık da net. morartıyor, karartıyor sanki. Evet, ya o artık içeriğindeki Pigmentasyon. kimyasallarla da oluyor ama melanini de tetiklediği için lekede de bu inflamasyon ön plandadır. Sigara da bizim vücudumuzda inflamasyonu tetikler. Dolayısıyla inflamasyon olduğu her hastalığı tetikleyebilir. Leke de bunlardan biri ve yaşlanma. O yüzden artık zaten diyoruz yani sigarayı bırakalım cildimizi düşünüyorsak. Kesinlikle, o kadar güzel söylediniz ki. Peki şimdi mesela akne de ciddi bir sıkıntı. Dermatolojide büyük yeri var Evet. bence. Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Yani sonuçta gençken, ergenlik zamanında evet akne çok fazla oluyor ama tedaviler yapılıyor, geçiyor. Orta yaşta da bazen hani birdenbire bir akne sıkıntısı yaşayabiliyor. Bunun altında ne yatıyor? Aslında her yaş grubunda akne çıkabilir. Bu bir yanılgı. Yani sadece ergenlik dönemini indirgememek gerekiyor. Ergenlikte biliyoruz ki hormonal değişimler yaşıyor. Değişimler yaşanıyor. Erkeklerde, kızlarda. Bunun neticesinde yüz yağlanıyor, sebum artıyor. Bundan dolayı akne artıyor, doğru. Ama bu kişilerin ciltleri eğer yağlıysa bu yaşamları boyunca devam ediyor. Dolayısıyla akne bakterisi de yüzümüzde yaşayan akne bakterileri de yağı seviyor. Yağın olduğu her yerde çoğalabiliyorlar. O yüzden bu kişilerin her zaman cilt bakımlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Çok yağlı ürünler kullanmamaları, su bazlı içerikler tercih etmeleri gerekiyor. Ama orta yaş grubu kadınlarda da şöyle bir problem oluyor. Polikistik over diye bir hastalık var. Çok sayıda kist oluyor yumurtalıklarda. Bunlar da bizim androjen dediğimiz erkek tipi hormonları tetikliyor. Dolayısıyla bu vücutta kıllanma artışı yaptığı gibi sivilce artışına da sebep oluyor. Bu sorunlar varsa bunların tespiti de çok önemli. Alttan o yüzden evet çözmek. küçük bir aknem var demeyip cilt doktoruna mutlaka gidip bu tetkikleri yaptırsınlar. Altta yatan bir şeyin olup olmadığını tespit etmek için. Peki medikal estetik anlamında akneler için neler yapıyorsunuz? Öncelikle akneyi biz ilaçlarla kontrol altına aldık. Sonra izleri kalıyor. Kırmızı, bazen deriden çökük, atrofik dediğimiz izler. Bunlarda biz cihaz bazlı uygulamaları çok seviyoruz. Altın iğne çok sık uyguladığımız işlemler, mikro iğnelerle cildin alt katmanlarına ulaşıyoruz. İstediğimiz aralıkta biz burada derinin dermis tabakasını hedefliyoruz. Kolajen üreten tabakayı.
Orada bir suni, kontrollü bir yara oluşturuyoruz adeta ve cilt orayı yara olarak algılayıp iyileştirmeye başlıyor. Bununla birlikte PRP gibi veya mezoterapiler gibi dışarıdan yine kolajen, zaten konumuz hep kolajen, yara iyileşmesini tetikleyen enjeksiyonlar yapabiliyoruz. Fraksiyonel karbondioksit lazer de çok sık kullandığımız, özellikle kış aylarında akne tedavilerinde tercih ettiğimiz yöntemlerden bir diğeri. Bir de bu kırmızı yüz durumu var, rozea. Evet. Ya da hassas cilt mi deniyor ona aynı zamanda? İkisi çok karışıyor. Çok karışıyor. Hassas cilt demek rozasea demek değil. Rozasea bir hastalık. Kronik, inflamatuar bir hastalık. Akne ile de çok karışır ama Evet. akneler de eşlik edebilir. Rozasea'da yanma olur. Hastaların ciltleri yanar, duramazlar, kızarır ve aynı zamanda yanma hissi olur, batma hissi olur ve evet damarlıdır. Çok fazla böyle ince ince kılcal damarları olur. Hassas ciltse evet yine damarlı olabilir. Bazen erkek çocukları koşarlar, böyle yorulurlar. Kızarır. Böyle yama yama kızarıklıklar olur. Böyle simetrik Evet. olmayan, Olmayan. parça parça. Bu da mesela yapısal bir durumdur. O bölgede kan damarları daha çoktur. Aslında bu bir hastalık değildir. Bununla ilgili de çok başvuran oluyor çünkü özellikle çocuk hastalardan. Rozasea'da inflamatuar bir süreç vardır. Dedim ya, hastalıklar işte sigara, diğer inflamasyonu tetikleyen gıdalar, örneğin gluten veya işlenmiş gıdalar. Rozasea'da sıcak çok önemlidir. Sıcak direkt damarları genleştirerek oraya kan akımını arttırır, kızarıklığı Kızarır. ve yanmayı arttırır. Tetikler. Bu hastalar saunaya gitmemelidir gerekmedikçe. Hamam. Sıcak ortamlarda bulunmamalılar. Sıcak içecekler içmemeliler. Yani baharatlı, acı, ya bunlarla beraber tetiklendiğini biliyoruz. Stresle tetiklendiğini biliyoruz. Tabii buna her zaman çare olmak mümkün değil gündelik hayatta ama en azından bildiklerimizden uzak durursak kontrol altında tutabildiğimiz bir hastalık ama. Yani hassas ciltte rozasea farklı şeyler, bunu netleştirmek lazım. Peki genital sihirleri de konuşalım biraz. Evet. Genital sihirlerin önemi nedir? Sadece kozmetik bir sorun mudur yoksa sağlık açısından risk taşır mı? Genital siilin sebebi HPV virüs, bir virüs etkeni ve 100'den fazla tipi olan bir virüs. Özellikle kadınlarda genitalde olduğunda serviks ağzı kanserine sebep olabiliyor bazı türleri. Dolayısıyla evet, oldukça önemli bir konu. Görsel olarak veya ortadan kaldırılması gerektiğini düşündüğümüz evet lezyonlar ama bunun dışında da kansere de sebep olabiliyor. Riskli. O yüzden bu hastaların mutlaka dermatoloji beraberinde kadın doğum uzmanlarıyla birlikte değerlendirilip Hatta sonra devreye onkoloji bile girebiliyor. İnşallah girmez, Girmez, ama tabii. o evrede yani bunun HPV'nin simirle olup olmadığı tespit edilmeli ve bu grupta yani biz genelde HPV aşısı için 25 yaşına kadar deriz ama hiçbir zaman bu sınır değildir. İdeali budur ama hastanın lezyonu varsa onlarda da hemen HPV aşısına da başvururuz. 0. 1. 6. aylarda aşısını olurlar. Bu 9'lu aşıdır. Özellikle kanser yapan tehlikeli tipleri özeldir. Biz artık 14 yaşından itibaren tüm çocuklara, erkek ve kız çocuklarına daha Yapıyor. HPV ile karşılaşmadan yapıyoruz ki koruyucu olsun. Fakat geç değil, lezyonunuz olsa da bu hatta sihirlerin tedavisinde de işimize yarıyor. Küçülmelerini sağlıyor. O yüzden mutlaka aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Peki ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemlerini konuşalım biraz. Evet. Ağrısız, acısız. Evet, ağrısız, Burada acısız. olay şu, Nasıl günlük oluyor bu hayata insan? hemen dönmek. Şimdi Evet. ameliyat olduğunuz zaman bir ödem oluyor, bir morluk oluyor. Siz böyle 10-15 gün eve yani bağlı Tabii ki. kalmış. Ya bütün hayatınız, sosyal hayatınız duruyor. Şimdi bu iş ameliyatsız olduğu zaman şöyle oluyor. Dışarıdan görünen bir şey yok. Ama biz içeriği Besliyorsunuz. besliyoruz. İşte HIFU-LIFU çok bahsedilir. HIFU, Fokuslu evet. ultrason. İçeriye ultrason dalgalarıyla bir enerji veriyoruz. İstediğimiz tabakaya, dedim ya bu ligamanlar var yüzümüzde, yüzümüzü asarlar ve daha canlı gösterirler diye. Biz HIFU-LIFU'yla da bu bölgeye enerji veriyoruz. Termal bir hasar yaratıyoruz. Dışarıda hiçbir şey yok, içerisi yangın yeri. Ondan sonra burası anında işlemi yaptıktan sonra yüzünüzdeki liftingi görebiliyorsunuz. Hemen hemen mi çıkışta. etki ediyor? Hemen çıkışta. Bu tabii ödemden dolayı birazcık hemen kolajen üretilmesi mümkün değil. Ama 3. ayda
asıl etkisi başlıyor. Ben çok cilt bakımına önem veren biriyim Evet. gerçekten. Hani çok temizliğine, cilt bakımına, Hı hı. işte masajı şeyi hani bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendimce. Tabii ki medikal estetikten de faydalanıyorum ama söylediğinizden hiç faydalanmadım henüz. O sıvı Yüz germe germeden kesinlikle o beni öneririm. korkuttuğu için açıkçası. Çok konforlu. Yüzü büyütür, işte yüzü hacimlendirir. Diyemem. Korktuğum için. O Yo, yüzden soruyorum. asla değil. Üstüne bastıra Evet bastıra. öncesi sonrası hastalarımı da size gösteririm, inceliyor bile. Ben Gerçekten geçen gün mi? eşime yaptım. Düşün, ağrıyı da hiç yani kaldıramaz erkekler. Evet. Çok rahat bir şekilde yaptık. Wow, süper. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar bekleriz. Tabii ki. Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hemen geri geliyorum.